Harika bir gün batımı var, bakar mısınız? Şimdi sizi Cebu'nun en meşhur, hatta böyle Filipinlerin en meşhur gece marketlerinden bir tanesine getirdim. Karbon Market olarak geçiyor buranın ismi. Yalnız gün batımı harika gözüküyor. Bakar mısınız? Sizlerle şimdi şöyle birazcık Filipin'de yerel insanlar nerelerden alışveriş yapıyorlar, buralarda neler oluyor, neler bitiyor, bunları göreceğiz, bunları gezeceğiz. Ben de sizlerle beraber ilk defa bu pazara giriyorum. Harika gözüküyor pazar, bakalım neler varmış. Size Filipinler pesosu hakkında da kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü fiyatları Filipinler pesosu üzerinden söyleyeceğim. Şu andaki güncel kurla beraber 100 Filipin pesosu 1.75 Amerikan doları yapıyor. Yani fiyatları bunun üzerinden değerlendirebilirsiniz. Şu anda girdiğimiz pazar bölümünde gördüğüm yerler genellikle meyve, sebze üzerine. Şöyle bakın. İşte burada neler var? Portakallar var, elmalar var. Yan tarafımızda bakalım. Tabii Güneydoğu Asya'da olduğumuz için bazı meyveleri henüz daha tam anlamıyla da öğrenebilmiş değilim. Burada da böyle farklı bir sürü meyveyi görebiliyoruz. Hey, hello. Oo, pazar inanılmaz büyükmüş. Sağ tarafa doğru da gidiyor. Sol tarafa doğru da gidiyor. Her tarafta şu anda tezgahlar var. Bakın Filipinli gençler genelde böyle üstleri çıplak vaziyette geziyorlar bu arada. Çok sıcak olduğu için kıyafet giymiyorlar. Karpuzlar şurada güzel gözüküyor. Hello. Pazar yerinin bu kısmı biraz daha böyle hal gibi içeri doğru girince ve bakın pazar yerini şu şekilde böyle kapamışlar. Aslında buradan da güvenlik anlamında bir problem olduğunu direkt hissedebiliyoruz. Burada işte yerel lezzetler var. Arkadaşlar şu anda yerel lezzetlerin tadını çıkartıyor. Burada polis arkadaşlarımız var. Hello. Polisler de bu pazarı tercih ediyor. Gördüğünüz üzere. Polisleri gördüğüm için birazcık sevindim. Şöyle bakın bizdeki ufak patateslerden 60'mış, 65'miş normal patatesin fiyatı. 101.75 Amerikan doları. Benim de bunu kafama artık iyice oturtmam gerekiyor. Şurada da güzel meyveler, muzlar falan. Ben bir muz alayım ya dönüşte videoyu tamamladıktan sonra. Bakın burada da yine böyle limonlar, orange'lar, onun dışında hello. Farklı ürünleri buralarda görebiliyoruz şu anda. Hello guys. Hello. Muzların güzelliğine bakar mısınız? It's perfect, right? Bak şu an kendisi şuradan o da fotoğrafını çekti, manzara fotoğrafını. Gerçekten harika gözüküyor. Yeme içmenin olduğu kısma doğru geldik. Bakın burada şu anda jelibonlarla böyle yoğurtlu bir tatlı hazırlıyorlar. Müzik olmazsa olmaz Filipinler'de. Yalnız burası bildiğimiz şu anda meyve sebze pazarı. Aslında karbon şurada yazıyor. Galiba bizim o tarafa gitmemiz gerekiyor. Biraz daha gezelim buraları. Çok hoşuma gitti benim. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız ayrıca sevinirim. Filipinleri nasıl bulduğunuzu da ilk intiba olarak çok merak ediyorum. Sizce buralar nasıl? Güzel gözüküyor mu? Ne hissettirdi size buralar? Çok fazla köpek var bu arada. Her yerdeler. Benim kaldığım otelin orada falan da böyle gece çıldırıyorlar, bağırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Tek turist benim bu arada. Şu anda burada benden başka hiçbir turist yok. Bu pazar böyle devam ediyor. Bence biz bir geriye dönelim, bir karbon pazara doğru gidelim bir de. Bakalım orada bizi. Ya şu manzaranın inanılmazlığı harika. Şurada da arkadaşlar var. Fiyatlar olarak bana bu arada yani her şey neredeyse böyle 40, 50, 60 uygun geldi ya. Fiyatlar noktasında mesela bakın havucun
Bunların kilo olduğunu tahmin ediyorum. 40'mış yani 1 dolardan daha az. İşte genelde patatesler falan da 60'larda falan 50'lerde devam ediyor. Yani fiyatlar güzel dostlar. Güneydoğu Asya zaten fiyat anlamında bizi hiçbir zaman üzmez açıkçası. Az önce gördünüz siz de, yanılmıyorsam çektim. Portakal ve elma satan bir arkadaşımız vardı, bir kız arkadaşımız. Ne kadar güzel gözüküyordu, gördünüz mü? Filipinli kadınlar güzel dostlar, arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana kızıyor yorumlarda, daha önce geldi cinsiyetçilik yapıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle değil. Yani ben bunun cinsiyetçilik olduğunu düşünmüyorum. Gittiğim coğrafyada kadınlara da erkeklere de giyim tarzlarına, yemelerine, içmelerine, her şeye bakıyorum. Ve şu an benim gözlemlediğim Filipinli hanımefendiler, arkadaşlar gayet güzel, alımlı insanlar. Bunu da söyleyeceğim. Her gittiğim ülkede bu ufak değerlendirmeleri yapıyorum dostlar. Biliyorsunuz. Bunda da açıkçası yanlış, abes bir şey görmüyorum. Burak'la mesela bir röportaj videosunda da Brezilyalı erkeklerin ne kadar yakışıklı olduğundan bahsettik. Keza ben Balkan videolarımda Balkan coğrafyasındaki erkeklerin ne kadar uzun boylu, işte yapılı, yakışıklı olduklarından da bahsetmiştim. Hani bunda ben abes bir şey görmüyorum açıkçası. Ufak ufak böyle ara ara değerlendirmeler yaparız. İşte Filipinler'de bir yerel market. Dövmeyi de seviyorlar. Dövme de kullanıyorlar. Korna kullanımı Vietnam'a göre çok az. İlk defa bu kadar mesela bir korna sesi duydum. İşte Cebu City Carbon Market. Aha bir turist. Bakın yine asılmış şeyler. Seçimle alakalı göstergeler, işte afişler, propaganda reklamları. Bir bakalım mı marketin içinde neler oluyor? Ya çok bir şey yok gibi. Hani ben dışarıdan bir baktım da öyle çok, Allah, düşüyorduk. Çiçekler var. Yok ya, çok hareketli ve canlı gözükmüyor açıkçası. Bakın genelde böyle işte kapalı şu anda çiçekçiler vesaire. Çok bir esprisi yok gibi buranın. Şu tarz böyle şeyler de yapıyorlar bakın. Dükkanların önüne böyle tel örgüler yapmışlar ki gece vesaire gelip kimse bir şeyler çalmasın diye. Filipinler birazcık meşhur. Hello. Filipinler birazcık meşhur arkadaşlar. Birazcık kötü nam salmış vaziyette. Bakın burada da böyle çiçekler var. Hello. Şöyle harika güller. Burada hanımefendi ve kızı olduğunu tahmin ediyorum. Çalışıyorlar şu anda ikisi beraber. Bir yerden müzik sesleri geliyor. Şu iç taraflarda gecekondu mahalleleri. İnsanların orada evleri var. Ama şimdi oralara çok girmeyelim. Şurada da mesela bakın. Karaoke yapıyormuş. Bak kendisi şurada karaoke yapıyor. Hello. Thank you, thank you. Hello. Yeah, Cebu City. Yeah. April 9. Yes. Nice to meet you. What is your name? Randy. Randy. My name's Berk. Nice. Nice to meet you, Randy. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. Randy, nice to meet you. Where you come from? I am from Turkey. Turkey. We come from Canada. You from Canada? Oh, you from Randy, Kabu. Okay. Kita friend. Hello. 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 Patah. Oh. April 9, no? April 9. You like a rose? Buah rose. Surah rose. Miss kita, Caminero. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. Bye bye. Thank you. Randy. Hello. Thank you. Thank you. Bye bye. Sister. Okay. Bye bye. Say hello. Say hi. Hello. Maşallah sana. Okay bro. Nice to meet you. Bye bye. Bakın şurada bir tane arkadaşımız duş aldı şu anda.
duş alıyor. Direkt. Bu arkalara doğru girersek herhalde az önce de belirtmiştim. Mahalle yaşadıkları yerlere gireceğiz. Girmeyelim bence. Daha yeniyim çünkü. Hani tam olarak buranın şeyini de çözmüş değilim biliyor musunuz? Şu anda böyle geziyorum ama hani tam anlamıyla nereleri gezmem gerek, nerelere girmem, nerelere girmemem gerek noktasında bir soru işaretleri var kafamda. Şöyle örnek verebilirim. Bir turist İzmir'e gelebilir. İzmir'in birçok yeri çok güzeldir. Fakat onu böyle direkt alıp Tepecik'in orta noktasına bırakırsan veya işte daha farklı hani Tepecik değil Kuruçay olabilir. Ne bileyim Basmane'nin arka sokakları falan olabilir. Problem yaşaması olası. Hani problem yaşayabilir. Ben de şu an doğaçlama geziyorum. Neredeyim? Hiçbir fikrim yok. Buraya gelinir mi gelinmez mi onun hakkında da bir bilgim yok ama insanlar sıcakkanlı. En azından insanların sıcakkanlı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Cebu'nun en meşhur yerel markette böyle işte. Mary Ann de Los Santos. Şöyle bir hanımefendi de adaymış. Hello. Bakın arka taraflar böyle. Buralarda yemek yiyorlar şu anda. Şuralarda da yaşıyorlar işte arka taraflarda. Evleri var. Güzel. Cıvıllak cıvıllak geziyorlar. Çok sıcak ama ya hani hakları. Ki bu insanlar gündüzden beri çalışıyorlar. Bu malları getiriyorlar, bırakıyorlar. Şimdi bu pazar yerinden ayrılalım. Ben bir yer daha buldum. Buranın böyle turistlik, gece hayatının olduğu, yani gece hayatından kastım tam anlamıyla tabii bilgilerim verilmemiş ama güzel kafelerin, barların olduğu bir kısım varmış. Cebu'da, orası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesiymiş. Ve burada da böyle yerel lezzetler her zaman olduğu gibi akıyor. Şöyle geldiğimiz yerden bir çıkalım bakalım, hadi bakalım bu pazar yerinden. Pazar yeri şu anda iyice kalabalıklaşmaya başlamış. Devam ediyor her şeyiyle. Aman aman aman, şunun güzelliğine bak. Dünya tatlısı. Muzlara bak. Benim bahsettiğim hanımefendi burada. Allah yolunu bahtını açık etsin. Şöyle aradan geçiverdik. Güzel. Pazar yerini bitiriyoruz sizlerle beraber. Filipinlerin belki de en çılgın pazarlarından bir tanesine girdik. Nasıl gülümsüyorlar? Çok başıma geliyor Filipinler'de. Vietnam'da böyle buz gibiydi insanlar. Burada tam aksi. Sıcak. Hemen böyle bir selamını çekiyor, bir selam veriyor. Hal hatır soruyorlar. Şimdi Mango Square adlı yere doğru. Hello. 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 Mango Square adlı yere gidiyorum. Gece hayatının yoğun olarak yaşandığı bölge. İlk Grab deneyimimi de mototaksiyle yapıyorum şu anda. Uygun bir fiyatı gidiyorum bu arada. 40 pesoya yolculuk, bayağı ucuz yani. Düşününce ne kadar? 1 dolardan daha az hatta. Bayağı uygun burada da fiyatlar. Bu uygulamayı size söyleyeceğim bu arada. Hatta şöyle arkadaştan göstereyim hazır binmişken. Move It adlı uygulamayı indirmek gerekiyor. Grab'in içinde mototaksiyi kullanabilmek için normal araç kullanmak istersek Grab'le devam edebiliyoruz dostlar. Şöyle arkadaşlar güzel bir noktadayız bakın. Her yerde ateşler yanmış. İnsanlar kendini sokaklara atmış. Buradan bana mum vermeye çalışıyor kendisi. Hello. Yes. No, thank you. Thank you. Şöyle arkamızda da Cebu trafiği.
Birazcık Cebu'nun manzaralarını izleyelim mi beraber gece? Bakın burada arkadaşlar. Try to search it, South Insidious. Albuquerque, Alasanto, Oslo. You can touch the big wheel. Okay. Try to search it, South Insidious. Ya. Kendisi Palawan'ın çok güzel olduğundan bahsediyor. Palawan, yeah, very nice place. Ya. There's another island as well. Şöyle arkamızda da şıkırlar This var. one. Palawan. Ha, Coron, Palawan. Okey. Kendisi bana şu anda Coron, Palawan. Okey. Oo. Öneriyi aldık. Nereye gidiyoruz? Coron, Palawan'a. Gideceğiz. Bakalım Palawan o taraflarda çok merak ettiğim yerler. Asıl böyle en turistik, en cazibesi yüksek merkezler. İnşallah gezeceğiz oraları da bakalım. Ama bir süre Cebu tarafındayız. This one also here in Cebu. Motorunun kaskını düşürdü. Ben de yoldan aldım. Yolun ortasına düştü çünkü. Geri gelip aldılar. Yeah, okay. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Thank you. How about the bikini bar? Bikini bar. KPP bar. Bikini bar. Bikini bar. I don't know. Bikini bar. What is this bikini bar? Bikini bar. Girls dance. Ha, okay. Thank you. Where is the bikini bar? Yeah, Where is the? we have here. That is Ha, the number one here. number one. Okay. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you, bro. Vallahi şu yolun ortasına kask düşüverdi. Ben de yola atladım. Çünkü arabalar geliyordu. Aldık. Sonra bu arkadaşa dedim böyle bir şey buldum. Bunu ama kimin bilmiyorum. Dur dedi şey yapalım bekleyelim olmadı polise veririz. Tamam dedim. Arkadaş geldi aldı. Mango Street diye bir caddeye getirdim sizleri. Burası buranın böyle meşhur gece hayatının yaşandığı bir cadde. Yine güzel kafelerin, restoranların aslında bulunduğu bir cadde. Genellikle hatta Korelilerin tercih ettiği söyleniyor. Zaten böyle arkada da birkaç tane Kore restoranı gördüm. Grab'le buraya getiren arkadaş şöyle bir uyarıda bulundu. Hani birazcık dedi böyle tehlikelidir buralar. Filipinlilerin işte böyle gangsterları falan takılır, aman dedi dikkat et. Ama her yerde polis var dedi. Az önceki arkadaşı da duydunuz, bir bikini bardan bahsediyor. Ben tek bir bar mı diye düşündüm. Anladığım kadarıyla tek bir bar değil. Hani böyle buradaki çoğu yere bikini bar diyorlar herhalde. Bakarız, onlara da bakarız. 7-Eleven var, güzel bir kahveci var. Yani Filipinlere geldiğimden beri kahve içmiyorum ki ben. Vietnam'da günde böyle 2 tane falan her yer kahveci olduğu için kahve içiyordum. Uzun süredir kahve içmiyorum. Şurada kendime bir kahve keyfi yapacağım sanırım. Ha, yanında da Domino's var, güzel. Biraz daha turistik bakın bu bölge. Hemen yabancı turistlerle de karşılaştık. Biraz daha böyle caddeler geniş. O az önce aslında gezdiğimiz yerlerden ziyade birazcık atmosfer değişti burada. Biraz daha böyle tanıdık, bilindik bir doku var burada. Az önce söylediğim olay aslında. Her yerin kendine has, farklı dokusu var. Ya Cebu'da aslında böyle tamamen %100 videonun başında gezdiğimiz yerler gibi değil. Cebu'nun da yine lüks konaklama yerleri, işte daha lüks güzel yerleri var. Mesela bakın Domino's Pizza. Şurada bir turist. Burada bir arkadaşımız. Thank you. Thank you brother. Thank you. I don't have. Dilenciler geldi. Kendime bir kahve ısmarlayayım. Bir kahve içelim. Hem saat de böyle birazcık daha geç olsun. Şöyle bir Mango Square'ı yürüyelim, gezelim. Bakın buralarda güzel dedikleri gibi barlar var mı? Bu arada 2 tane burada hemen kadın yanıma geldi. Hey, hello, mello, laf atmalar bir şeyler. Hani takılalım mı babiyetinde akşam? No dedim, geçtim. Demek ki gece hayatı burada. Doğru yerdeyiz. Hadi bakalım şuraya bir girelim de bir güzel bir kahve içelim. Kendimize bir kahve ısmarlayalım. Evet, kahve içtiğim kafeden ayrılıyorum. Şimdi Mango Square'ı şöyle bir sizlerle gezelim. Kahve içtiğim yer burasıydı. Bakın güvenlik arkadaş. Burada her yerde bu tarz böyle silahlı güvenlikleri görüyoruz. Bu arada içtiğim kahveyi şu anda görüyorsunuz.
Onun için 170 Filipinler pesosu ödedim. O da 3 Amerikan dolarına çok yakın. Vietnam dongu olarak da 77-78 Vietnam dongu. Biz bu kahveleri Vietnam'da 25'e 30'a hatta bazı yerlerde 15'e bile içebiliyorduk. Aslında fiyat farkını oradan biraz anlayabilirsiniz Filipinlerle Vietnam arasında. Gerçi güzel bir kafe burası. Hani Vietnam'da da biraz daha böyle lüks kafelere çıkınca aynı fiyatları veriyorduk. Neredeyse benzerlik gösteriyor. Biraz daha lokale inmek gerekiyor galiba. Daha yerele inmek gerekiyor daha ucuz kahveler için. Burası Cebu Adası'nda bulunuyor. Bir gece hayatı noktası. Sağımızda solumuzda güzel kafeteryalar, restoranlar mevcut. Hanımefendiler de bazı noktalarda sizi bekliyor burada. Çünkü birazcık aslında onunla nem salmış. Hani video kapalıyken az önce birkaç defa yanıma geldiler. Burada belli başlı gece kulüpleri varmış. Onlara gidebilirsiniz. Fakat çok da güven verici değil gibi intiba olarak. Hem yorumlar öyle hem de benim hissettiklerim öyle. Ama çevre güzel gözüküyor. Bakın şurada bir Kore restoranı var mesela. Koreliler daha çok bu bölgeyi tercih ediyorlarmış. Şurada hello, thank you. Şöyle bir menüye bakalım. Okay. Menü fiyatları gayet uygun. Okay, thank you. Maybe come back. Thank you. Güzelmiş ya. Menü fiyatları çok yüksek değil açıkçası. Hani 30 bine, 70 bine. Yine şurada 200 bine, 100 bine mesela chicken barbekü var. Öyle bir şey de yapabiliriz. Çünkü acıkmaya da başladım. Hani bir şeyler yemek istiyorum. Evet, kesinlikle burası Korelilerin takıldığı bir yer. Bundan şu anda %100 emin oldum. Çünkü çok sayıda Koreliyi görüyorum. Şu taraflarda da yine farklı farklı restoranlar mevcut. Barlar, gece kulüpleri, böyle büyükçe bir cadde burası. Meşhur bir cadde. Filipinler Cebu'da akşamları insanlar buralarda takılıyorlar. Güzel ya, en azından kafeteryalar vesaire. Bakın şu tarafta bir sürü masaj salonu var. Acayip bir gürültü. Şuradan şöyle bir ara sokaklara dalalım mı? Bir bakalım ara sokaklarda neler oluyor, neler bitiyor. Kaç? 12 saniyemiz varmış. 12 saniyede geçeriz karşıya rahat rahat. Trafik ışıklarına uyuyorlar. Yayaya yol veriyorlar. Öyle Vietnam gibi, Tayland gibi çok çılgın bir kullanım henüz görmedim. Burada böyle. Hello. Hemen şey yapıyorlar. Blogger. Blogger. Burada da 7-Eleven var. 7-Eleven anladığım kadarıyla bayağı yaygın buralarda. Yine burada da böyle. Yerel lezzetler. Arkadaşlar burada yerel lezzetlerin tadını çıkartıyor. Şurada da mesela oturuyorlar. Şu an bana bakıyorlar. Mesela money changer var. Hello. Arka taraflarda çok bir şeyler yok. Ama yorumlarda şöyle diyorlar dostlar. Gece çok geç saatlerde buralara gelmeyin. Gece çok geç saatlerde buralar tekin olmuyormuş. Onun da size bilgisini vereyim. Yolunuz bu tarafa düşünce böyle gece çok geç saatlerde buralarda gezmeyin. Aman ha, dikkat edin. Bu genel olarak Cebu'nun aslında birçok yerinde mevcut. Ben şöyle tahmin ediyorum. İşte adalara gittiğimiz zaman bu neresi olabilir? Boracay, Palawan gibi yerlerde bence gece hayatı da güvenli ve güzel geçecek bizler için. Buralar biraz problemli. Sokaklar falan burada ama daha ferah, daha geniş. Daha böyle rahat yürüyebiliyoruz. Şu araçlar çok enteresan değil mi ya? Bakar mısınız? Evet, aradığımız aslında gece kulüplerinden bir tanesini burada denk geldik. Thank you. Bakın şöyle bir gece kulübü. Güzel gözüküyor. Hello, thank you. İçeride bilardo salonu vesaire de var. Yine sağ tarafımızda da mevcut. Şampanya Suis diye bir yer. Meyve anlamında bizi üzmüyor fakat Filipinler. Bakın harika meyveler var. Burada da motosikletli arkadaşlar bekliyor. İşte hani
herhangi bir taksi vesaire imkanında bu arkadaşlar sizi istediğiniz noktaya götürecek ama uygulama kullanmak her zaman daha güvenli, daha avantajlı bence. Hemen bir yan caddesine girdim bu arada. Yine bakın yan caddesinde de güzel mekanlar bizleri karşıladı. Mesela keza burada da aynı şekilde. Bir plaza burası. Ve yeme içme işte pizzadır. Onun dışında farklı bakıyorum kahve dükkanları, bira içmek için bir yerler. Güzelmiş ya. Oradaki pizzacı da yiyebiliriz belki. Hemen karşıda da bir tane kafe var ve oldukça dolu bu arada. Bilseydim bak kahveyi burada içerdim. XOX bar. Yani barın dışarıdan görüntüsü bence bazı şeyleri az çok anlatıyor. Şurada da arkadaşımız var güvenlik. Hello. Can I take a video inside? No, not allowed. No. my friend. Ah, okay. Okay. Thank you very much. You're a blogger? Yeah, I am a blogger. I am from Turkey, Türkiye. Yeah, see your Okay. the tag. Okay. Yeah. You give me. But it's okay. You will go inside, my friend. Ah, okay. Thank you very much. But not allowed the video. Ah, no camera. Yeah, no. No comment. camera. This is mine YouTube channel. Oh. Yeah. Really? Yeah. Oh, nice girl, huh? Yeah, in Vietnam. In Vietnam? Yeah, in Vietnam. Really? Yeah. Bhuyan, Ho Chi Minh City, you know? Really? Yeah, Vietnam is May I wonderful. picture? May I picture? Okay, okay. What's your name? Guryo, my friend. Okay. I am blogger before. Oh, really? Yes. Oh, it's cool. Yeah. Okay. Thank you This very is much. my blog before. Arkadaşımız da bloggermış. Blogger mo nimi? Okay, can I take a video? No video, right? No. Not allowed, my friend. No, no. Okay. Yeah, this is me. Oh, it's cool. Before. Yeah. Yeah. Burong TV before. Burang, okay. I follow you. Hello. Yeah, this is the beautiful mom. Yeah, beautiful. Nice to meet you. What's your name? Sheila. My name is Berk. Nice to meet you, Sheila. Okay. Yeah, this is beautiful. Yeah. Yes. Okay, thank you very much. Nice to meet you, bro. Thank you, thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, Sheila. Bye bye. I will subscribe, my friend. Yeah, thank you very much. See you. Okay, see you again. Bye bye. Valla arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriye kamerayla izin vermedi. Tek gelebilirsin dedi. Fakat ben içeriği gördüm. Kapı açıldığınca şöyle bir içeriği gördüm. İçeride Filipinli hanımefendiler oturuyorlar. Hani gelip burada böyle işte siz de onların yanında oturup aslında bu lady içki dediğimiz olay vardır ya. Yanınıza bir hanımefendi oturur. Siz hem kendi içtiklerinizi ödersiniz hem de onun içtiklerinizi ödersiniz. Öyle bir atmosfer vardı içeride. Hemen karşıda Sandia Masaj Spa var. Görüyorsunuz. Hani o masaj salonunda biraz daha farklı yönlerde olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. Yani Cebu'nun gece hayatının böyle biraz da illegal olanının tabii ki de kalbi burası. Ben de sizlere burayı elimden geldiğince yansıtmaya çalışıyorum. Hani böyle sağımız solumuz her yerde de farklı barlar, kafeler, restoranlar mevcut. Ben eminim ki biraz daha böyle içlerine girsek, biraz daha gezsek daha farklı noktalara da ulaşacağız diye düşünüyorum. Bakın burası da bir open house, yani 24 saat açık masaj salonu. Böyle bir şey olmaz. 24 saat açık masaj salonu diye bir şey yok. Bir masaj salonu 24 saat açıksa orada bir problem vardır. Şurada da farklı bir bar var mesela. Bir o bara da bakalım. Nasıl bir barmış orası. Wow, trafik var ya. Trafik Filipinler'de de baya trafik var. Burası da böyle bir bar arkadaşlar. Ramos Street Sports Bar and Grill demişler. Hani buraya gelip yine burada da bir şeyler içebilirsiniz. İçeride bir gördüğüm kadarıyla bilardo salonu da var. Yine bilardoda oynayabilirsiniz. Böyle bir bar burası. İlerlerde de var. Şurada money exchanger var. 7/24 money değiştirebiliyorsunuz. Yani paranızı bozdurabiliyorsunuz. Bu kısımda böyleydi. Cebu'nun akşamlarına, gecelerine birazcık sizlerle dalmış olduk. Yine güvenlik görevlileri tabii. Olmazsa olmaz. Her yerdeler. Bu videoda sizlere hem Filipinler'deki ilk günümü yansıtmaya çalıştım
hem de Filipinler hakkında ilk izlenimlerimi, intibalarımı sizlere aktarmaya çalıştım. Bunu da Filipinlerin Cebu Adası'ndan gerçekleştirdim. Cebu Adası'nı sizlere göstermeye çalıştım. Cebu Adası'nın merkezi bence uzun süreli konaklanacak bir yer değil. Hani benim öyle çok hoşuma giden, işte müthiş bir yer olmadı. Buraya transit geçebilirsiniz veya benim gezdiğim yerleri görmek isterseniz en fazla bir gün ayırmanız yeterli olacaktır Cebu için. Onun dışında Filipinler fakirliğiyle direkt ön plana çıkıyor. İşte evsiz insanlarla, fakirlikle. Bunu tabii ki de ben sizlere yansıtıyorum, gösteriyorum. Zaman zaman da bunu yansıtırken biraz da eğlenceli olmaya çalışıyorum. Fakat işin perde arkası gerçekten çok üzücü. İşte ufacık çocuklar, bebekler, insanlar, kadınlar sokaklarda maalesef yaşamaya mahkum bırakılıyor. Bu durum gerçekten hem üzücü hem de yani o insanlara keşke yardım edebilsem, yardımım dokunabilse. Fakat ben en fazla belki para verebilirim veya bir öğün onlara yemek alabilirim. Hükümetin, devletlerin biraz daha bence bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Buradaki insanlar evet bir kısım zengin, bir kısım işte görüyorsunuz oteller vesaire her şey var aslında burada, restoranlar, barlar. Ama bir kısım da gerçekten çok zorluk içinde yaşıyor. Güzel bir halk, sevimli bir halk, gülüyorlar, selamlarını sağ olsunlar kesinlikle eksik etmiyorlar. Sevdim Filipinleri ilk intiba olarak ama tabii ki de buradaki durumlar birazcık canımı sıktı. Birazcık üzüldüm onlar adına. Umarım her şey güzel olur onlar adına. Böyle söyleyerek videoyu kapatmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Filipinlere hızlı bir giriş yaptık. Filipinler maceramız bu kanalda devam edecek. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel bir Filipin akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum. XOX. Güzel var. Girilir aslında da girmeyeceğim. İçeride başımıza ne geleceği belli olmaz. Ama güvenlik ve çalışan hanımefendi tatlıydı. İlk gece kulübü tavsiyem olsun Filipinler'den. Daha çok vereceğiz. Hoşçakalın, bay bay. İyi bakın kendinize dostlar.